Merhaba arkadaşlar. Osmanlı serimizin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dediğim gibi hiçbir şekilde savaş yapmadım. Koalisyonu dağıttım. Ama hala tabii ki agresif expansion'ımız batıda oldukça yüksek. O yüzden batı fetihlerine biraz ara vereceğim. Bu arada neler yaptım onu size anlatayım. Şuraya bir claim verdi bize. Ben bunu savaşmadan, eee, savaşla tehdit ederek Naples'tan aldım, Napoli'den. Onun dışında Bosna'yı eyalete çevirdim ki rehinlemeyeceğim. Çünkü rehinlersek hiçbir şekilde savaşlarımıza vesaire çağıramıyoruz. Savaşlarımıza çağıramayınca fiitleyemiyoruz ki ben Bosna'yı biraz fiitlemeyi düşünüyorum, özellikle Hersek topraklarıyla. Dolayısıyla şey yapmayacağım, rehinlemeyeceğim ama az sonra Dulkadiroğullarını ve Ramazanoğullarını aneksleyeceğim. Artık biraz doğuya zaman ayırma eee, vakti geldi. Kırım'la savaşıyor olsam bile kesinlikle Candaroğullarını fethedeceğim. Çünkü Candaroğulları bizim önemli bir yerimizi kaplıyor orada. Öncelikle Candaroğullarını halletmek için şuradan Declare War diyorum. Şirvan'ı çekemiyor muyuz bu arada hala vasala? Çekemiyoruz. Çekemiyorsak yapacak bir şey yok. Bunu da zaten çekemiyoruz çünkü Kor provinsine sahibiz. Evet. Şuradan Kırım'dan bir gemi çorladık. O da ticaret gemisi. Bunu hemen ayıralım. Öteki türlü ben unuttuğum için çorlar çorlamaz ayırıyorum arkadaşlar. Şunu bir şöyle yapalım. Bundan çorlayamadık. Ben hızlandırmıştım. Şunu biraz yavaşlatalım. Aslında Kırım'a adam çıkartırız. Nereye? Yedişkul'a çıkartalım. Yedişkul'a çıkartmak iyidir. Bakalım neler yapacağız. Bu arada bir government reformumuz gelmiş. Ben ilk olarak bunu alacağım. Bu arada o ekonomiyi toparladım. Şunları da geliştirelim. Yedişkul'a çıkartma. Ha, gerçi o gidiyormuş. Çıkartabilirsin. Ekonomiyi baya toparladık arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim. Level 1 advisor'ların da hepsini aldım. Ve ona rağmen ayda 15 duka para kazanıyoruz arkadaşlar. Şimdi inşallah şu Rönesans'ı aldığımız zaman da halledeceğiz olayı. Bakalım Kırım'ı vasallayabiliyor muyuz? Vasallayamıyoruz maalesef. Evet, bu arada admin teknolojiyi 4 yaptığım için cami yapma açıldı ve o camileri yapın arkadaşlar. Öncelikle hatta camileri yapın ki bir an evvel şunu şöyle çekebiliriz. Bir an evvel camilerin hepsini yapın ki geliriniz inanılmaz derecede artıyor arkadaşlar. Sen Kırım'ı kuşat. Kırım'ı kuşatırken şu Sinop'u düşürüp şu gemilerden birkaç tanesini çorlarsak çok iyi olacak. Bu arada Land Force limitimizi bayağı yükselttik.
Onu 64'e yükseltip tekten bir 20K daha asker çıkartmayı planlıyorum. Evet, bakalım. Sinop artık düşer misin? Bu arada tabii ekonomiyi toplarken manpower'ımızı da bayağı toparladık. 21K manpower'ımız var. O da bayağı işimize geldi. $250 duka vereceğiz. 250 duka verelim arkadaşlar ama sonra verelim. Ne kadar yükseltirsek şurayı o kadar iyi. Hatta ve hatta ben şöyle yapacağım. Şunlardan alıp 250 dukayı verip gerisini ödeyeceğim. Her halükarda alacağımız bir borç vardı. Onu daha düşük faizle almış olduk şu anda. Candaroğullarından hemen sonra bir Trabzon savaşımız olacak. Yani hatta ve hatta açabilirim ama hatta bir şey diyeyim mi? Açarım. Yani bu savaşı bitirmeden açarım. Öyle söyleyeyim. Çünkü Teodoro'yla da Elaylar ve hazır askerimiz buradayken şu Teodoro'yu almak istiyorum. 2 gemi çorladık. Ne çorlamışız? Gale'yi çorlamışız. Çok iyi. Hatta sen azıcık şurada bekle. Bir tamir ol. Ondan sonra Kırım'a yardıma gideriz. Osmanlı çok güçlü arkadaşlar. Özellikle oyun başında Osmanlı efsane derecede güçlü. Şu gemilerimiz tamir olduğu anda şuraya çekeceğiz. Şuraya. Şu an ayda 14 dukaya yakın para kazanıyoruz ve bütün fortlarımız açık, yani kalelerimiz açıkken kazanıyoruz bunu. Mükemmel. Mükemmel. Evet, gemilerimiz tamir olduğuna göre şuraya gidebilir. Burası düştüğü anda Trabzon'a da savaşımı açacağım. Çünkü Theodora'nın askerini hemen wipe atmak istiyorum. Hiç uğraştırmasın beni. Bir de onlarla uğraşamayız. Evet, önce borcu ödeyip ondan sonra bina yapımına devam edeceğim. %35 işte arkadaşlar. Topun olmasıyla olmaması arasındaki fark bu. Sinop düşeli aylar oldu. Kırım'a hala uğraşıyoruz. Early game'deki o 4 topun bizim için önemi ciddi manada çok büyük. Güzel. Bütün Yunan şehirleri -2 unrest ve %10 production efficiency kazandı 10 yıl boyunca. Production efficiency de önemli bir olay. Evet, hemen Theodora'yı çağırırsak Genoa geliyor, Lucca geliyor. Hiç uğraşmayacağım. Direkt olarak hatta bunları da çağırmaya gerek yok. Çat diye bunu buraya, çat diye bunu buraya. Bakıyorum. Manpower falan filan. Bu Patriark. Üsttekini seçiyoruz arkadaşlar. Fener'in Patrikhanesi'nin
durumu. Bir gemi çorladık. Ne çorladık? Transport çorladık. O da yeterli. O da olur. Hemen şu gemilerimizi şuraya getirelim. Önce Trabzon'u düşürelim. Kırım'dan toprak almayacağım. O yüzden parasını ve canını alayım. Bende bir şey var mı? Matrega'ya benim claim'im olacak. O yüzden Matrega'dan el çektirmem lazım. 4-3-5-0-6-5-4-3-3. Evet. ...92-92. Şimdi bir ay daha geçti mi bunu kabul edecek. Mecbur edecek. Bakıyorum. 50 admin mi versek? Hayır. Ama prestij de vermek istemiyorum. Çünkü prestij bizim Moral of Armies, Moral of Navies, yani moralimizi, agresif expansion impact'imizi, her şeyimizi belirliyor. Prestij önemli değerli arkadaşlar. Evet, kabul ediyorsun. Kabul et o zaman. Şuradaki gemileri çorlayabilir miyiz? Bu arada şu borcumuzu ödeyelim. Hatta üstüne bir tane de cami yapalım. Gemi çorlayamadık. Şunu da bitirebiliriz bu arada. Neymiş? Bir şey değilmiş. Buralardan diğer taraflara çok şey geçmez. Aggressive expansion geçmez. Vasallığı hala kabul etmiyor. Ama Trabzon'u alınca muhtemelen distance between borders muhabbeti azalacağından dolayı kabul edebilir. En azından ben öyle umut ediyorum. Şu distance between borders çok büyük sıkıntı yaşatıyor bize. Bir de tabii bunun Kingdom rankinde olması, One Province Minor olmasına rağmen Kingdom olması sıkıntı yaratıyor. Maalesef. Bakın aynı anda neredeyse başladık. Bu %-7'ye düştü. Bu %-35'te. Bu arada arkadaşlar teknolojilerinizin arasında 2'den fazla fark olmamasına dikkat edin. Öteki türlü unbalanced research sebebiyle, penaltı sebebiyle corruption'ınız yükselecektir. Bu da ekonominizin sıkıntıya girmesine sebep olacaktır. Ona dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bu arada sıradaki görevlerimiz Unify Anatolia var. Birazdan Akkoyunlu'ya da gireceğiz. Ki Akkoyunlu'nun sağlam şeyleri var. Savaşta olduğumuz için kabul etmiyor. Şuna bir improve'umuzu da atalım biz. Evet, biraz hızlandırabiliriz. Zaten bize saldırabilecek bir ordu yok. En azından zamanımızı efektif kullanalım. Şimdi Trabzon düşecek zaten. Verelim hemen bir tane. Oh, ikisi de düştü. Harika. Şunu şuraya çektim. Şu gemileri çorlayabilir miyiz diye. Bir tane çorladık. Yine transport çorlamışız. Evet, Otranto'yu da topraklarımıza kattık.
Hatta ayrı ayrı piece yapmaya çalışıyorum. Çünkü ayrı ayrı para alıyorum arkadaşlar. Şuradan da şunu aldık mıydı? Çok yine önemsiz devletler koalisyon riskinde. Ki o da bir risk değil bizim için. Korlayalım. Hızlıca gelsin buraya. Şuna bir bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi distance between borders azaldığı için ancak hemen şunu bir improve'layalım. Güzel. Kırım'la Royal Mary'miz var. Alliance atacağız az sonra. Şunu bir çekelim. Buna bir garanti atalım. Hızlansın işler. Buna bir alliance atalım. Vassalization'ı hallederiz. Advisor cost, possible advisor. Ulema'nın 84, bunun 59, o yüzden bunun influence 59. Değil mi? Administrator'lar verelim ya. Evet, 190 oldu. Vassal yaptık. Hatta hemen eyalette yapacağım. Ve hatta bunun topraklarını biraz uğraşacağız. Şöyle uğraşacağız. Karakoyunlu'dan, Gazi Kümük'ten Triton'la toprak almaya çalışacağız. O kadar güçlüyüz ki arkadaşlar, genel olarak Triton'da işimize yarıyor. Mesela Şirvan'la başlayalım. Onunla başlayamıyorsak Şamaki ile başlayalım. Şaki burada. Şaki'ye erişimi yok. O yüzden sıkıntılı. Biz Şirvan'ı almaya çalışacağız. Onu da şöyle yapabiliriz. Ne kadar lazımmış? 260, bir de tabii manpower. Şuna bakalım. Triton War Tarki vermiyor. Bunu da vasallayabiliyoruz aslında. Neden olmasın? Arkadaşlar ben bu kadar vasalla gideceğimi düşünmüyordum. Ama madem bu kadar vasalla gideceğiz, ikinci ID olarak da Influence ID'yi alırsanız tol oynamakta, böyle bol vasallı oynamakta çok rahat edersiniz. Evet, gelelim bir bakalım koalisyon durumumuz ne? Okey, yani biraz sıkıntımız var ama düzelecek, düzelecek. Düzelecek. Onu bir şekilde halledeceğiz. Şuna bir garanti atalım. Şuna improve atacağız. Şuradan borç çekelim diyeceğim ama zaten manpower'ımız olmadığı için, az olduğu için şu anda. Şunu yapsak daha rahat olur. Manpower sıkıntımız var arkadaşlar maalesef. Bu arada otonomilerimizi düşürelim ki bakıyorum 64'e çıktı. 1.20K'lık daha ordu çekebiliriz. Neden 20K çekiyorum? Normalde combat fitimiz, yani bir savaşta o savaşa katılan maksimum birlik sayımız 24. Ancak level 7 olduğumuzda her orduya 4 tane top koyacağız. Bu yüzden 20 çekiyorum. O 4'ü sonrası için saklıyorum arkadaşlar.
Garanti at. Kırım'a garanti attık. Transfer trade power da yapalım. Trade'ini de bize yönlendirsin. Evet, parayı henüz saklıyoruz şu an. Şimdi bu ay yapabileceğiz diye düşünüyorum. Yok, bir dahaki ay muhtemelen, hatta belki 2 ay sonra. Gelirimize bakın, 20 dukaya çıktı aylık. Şu an kaleleri kapattığım için. Bakalım Hersek'ten Humo alabiliyor muyuz? Vermiyor. Sıkıntı yok. Birazdan bunların hepsine savaşımızı açacağız arkadaşlar. Evet, Şamaki'yi alabiliyoruz. Şirvan'ı da alacağız. Şirvan'ı da alacağız. Verecek, yani mecbur kalıp verecek. Ki hatta şunlar var ya, bir iş yaparsa aşırı iyi olur. Bakalım. Arkadaşlar normalde saldırabilirim. 17k askeri var ve 5 level military'de. Ben 6 level'ım. Ama önce Threaten'la alalım. Bir sonraki 5 yıl sonra, bunun turusu da daha düşük olduğu için bir provins daha azalmış oluruz kendi savaşımızda. Yani bir provins fazladan alabiliriz. Evet, şimdi geldin. Şunu aldım. Şuna gelelim bakalım. Askerler çıkmaya başlayınca, evet. Bakın, askerlerin çıkmaya başlamasına gerek bile kalmadı. Sadece basmam yetti. Bunlara bakıyorum. Şirvan'a vermiş olduk. Terek'te Gazi Kümük'ün şeyi var. Bunları da threatenlayacağız. Fransa sıkıntı yaşatmasın bize. Alliance'ı kabul etmiyor. Halledeceğiz. Hepsini halledeceğiz arkadaşlar. Suriye Memlük'ün vasalı. Zaten şimdi aneksleyecek. Kıbrıs'a bakmadık hiç ya. Kıbrıs bizim vasallığımızı kabul eder. -21'de ama onu da hallederiz. Subsidies hallederiz yani. Bu arada Dulkadir'e aneks diyelim. Hatta ve hatta Ramazan'ı da aneks diyelim. Ama Ramazan'ın şeyi varmış. 150'miş ilişkimiz. 190'a çekmemiz lazım. Evet, bir 20k ordumuz daha burada hazır. Gelirimiz ne? 15'e düştü doğal olarak. Daha fazla asker besliyoruz. Halledeceğiz. Bakalım. Şunlara threaten yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Şu Kırım'dakini bir çekelim. Bakalım skolar davet edebiliyormuşuz. Kimi? Mörk çok iyi. Arkadaşlar, bu Mörk'ü direkt olarak şuradan yollasın. Neymiş bir bakalım. Monopoller artsın tabii ki. Hatta biz de bu paraları şuralara harcayalım. Bu arada bizim Rönesans hala gelecek. İnşallah yakında İstanbul'da. Hatta şu görevi de bitirmiş olalım.
99.86. Artı 1 ise şuna geçmeyeceğim arkadaşlar. Yani adım adım olsun. Evet. Daha hızlı yayılacakmış inşallah. Umut ediyoruz. Biz de öyle umut ediyoruz. Gazi Kümük. Trade power'ını ver. Military access de verelim sana. Fars'ın. Fars'ın rengini değiştirmişler arkadaşlar. Beyazdı. Fars beyazdı. Rengi değişmiş. Enteresan. Bayağıdır bakmıyordum. Şimdi dikkatimi çekti. Evet, hemen toprağımızı çekelim. Tabii Fars Timur'un içinden geçsin arkadaşlar. Hiç lafım yok. Çünkü Timur sonradan başımıza bela olabilecek bir devlet. Ki şu an bütün şeyleri, vasalları isyan etmiş durumda galiba. Bakıyorum. Tabii ki legalizme gidiyoruz. Tüm vasalları isyan etmiş durumda. Evet, legalizm geldi. O yüzden bakın çektim, indirdim. Böylece 400 Duka'ya çıktık. Şuradan hemen 3 tane daha yapalım. Evet. Yani Ramazan'la da bağımız zayıflamasın diye uğraşıyoruz. Buraya vermedi mi? O zaman hemen Spy Network kuralım. Spy Network'ümüz 30 olursa burayı direkt eyalet yapacak kasus belliye de sahip olabiliriz. Ama eyalet yapar mıyım? Yaparım aslında. Eyalet yapıp direkt rehinlerim. Çok da mesele olmaz. Bu arada Memlük Savaşı'mız da yaklaşıyor arkadaşlar. Ama Memlük Savaşı için Miltek 7'yi bekleyeceğim. Oraya toplarla gitmek istiyorum. Bu arada separatistlerle uğraşalım. Şunu şuraya çekelim. Artık barış yap ya. Gerçi zaten Fars Timur'un içinden geçmiş. O yüzden çok da mesele yok yani. Gerçi Timur da Fars'ı şey yapıyor. Acem de saldırmış. Öyle bir sıkıntı yaşamış şu anda. Evet, %42. Biz separatistlerimizle uğraşalım.
Sen yine gel Trabzon'a. Bu arada güzel. Yavaş yavaş azalıyor. Bakalım şundan Triton'la. Diplomat azlığımız maalesef canımızı yakıyor arkadaşlar. Şunu çekelim. Yani çok şey yapmak istiyoruz ama yapamıyoruz. Çünkü çok az diplomatımız var. Bundan bir şey alamıyoruz. Şuna bakalım. Malakya'yı da çağıralım. Şunu Reconquest'ten açarsak en azından çok da sıkıntımız olmaz. Evet. Çok fazla oturmak istemiyorum arkadaşlar. Mümkün olduğunca hızlı şekilde toprakları genişletmek istiyorum. Bunu da savaşa çağıracağım. Mistisizm değil tabii ki. Her zamanki gibi legalizm arkadaşlar. Bakalım Eflak'ın ne kadarını çorlayabileceğiz. Evet, hemen agresif expansion impact'i düşüren şeyi alalım ki daha az agresiflik yiyelim. Tek costlara zam geldi. Admin'i bir an evvel 5 yapmamız lazım. Hem bu kadar açgözlü olup toprak yiye bir hal olup hem de bunu söylememde tabii ki ayrı bir ironi olsa gerek. Evet, vasallarımız çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Şu Kırım'ı vasal yapamıyoruz. Ona canım sıkılıyor. Ama 90 favor'da kendi hanedanımızdan birini tahta geçirebiliriz. Evet, 30 olsun. 30 olsun ki direkt şunu şey yapayım. Eyalet yapayım. Çünkü şuna da dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ne kadar şu an sıkıntımız olmasa da governing capacity'yi de aşmamamız lazım. Hatta şuna bir general verip şuraya alalım. Orada dursun. Bunda durum ne? Güzel. Bunu da hallederiz. Buraları da kendimize alırız. Sana da sıra gelecek Venedik. Sana da sıra gelecek. Az kaldı. Birazcık şuradaki agresifliği halledersek sana da sıra gelecek.
Evet, Targo işteydi alalım. Evet, en kötü şey event bu arkadaşlar. Yani 2 step birden istiyor. Büyük sıkıntı. Büyük sıkıntı. O yüzden mümkün olduğunca legitimacy kaybedip şey yapmaya çalışıyorum. Bu arada şu Avusturya'ya bir insult atalım da şu şeyimiz Avusturya Memlük. Şunu da ambargolayalım. Bu arada Rönesans geldi mi? Hala gelemedi arkadaşlar. 17 senedir hala Rönesans gelemedi. Bu arada şunu bir savaşa çağıralım. 25'te patladı. Şunları Bosna'ya verelim. Hatta vermese miydik? Bir dakika vermeyelim. Çünkü bunlar kendileri şey yapıp savaşı bitirebiliyorlar. O yüzden savaşın sonunda vereceğim. Eyaletler biraz fazla bağımsız davranabiliyor. Şu Gurya'ya atalım. Bitmedi mi savaşın? Ah. Yeni medreseymiş. Nerede? Ankara'da. Yeni bir medrese açmışız. Evet, Dikendens alabiliriz arkadaşlar. Çünkü zaten şu an ayda bir kaybediyoruz. Ki kaybetmemiz iyi bir şey. O yüzden Decadence'ları almamızda bir sakınca yok şu anda. Arrest alabiliriz. Dert değil. Ya işte. Bunları yakalayıp öpmediğimiz için böyle şeyler yapabiliyorlar. Ama tabii ki sabaha kadar yapsın. Nereye kaçacak? Kaçabileceği hiçbir yer yok. Şimdi öperiz. Bize karşı direnme şansları yok. Gördüğünüz gibi. Haşatları çıktı. Evet, Dulkadir'i de hallettik. Divri'yi Sünni yapıyoruz. Şuraları alıyoruz. Şimdi bunu improve'layalım ki bunu da yiyelim arkadaşlar. Hadi artık. Yorulduk. Öldük bittik. Fortlarımızı kapatabiliriz çünkü rakibimizde asker kalmadı. Bu arada şu 5K'yı şuraya çekip yok edeceğiz.
Çünkü limitin üstüne çıkmış olduk. O da bizim para yönünden sıkıntıya girmemize sebep oluyor. İşte bir daha maalesef. Ya çok kötü bir event arkadaşlar ve devamlı pop-up'lanıyor ya böyle devamlı çıkıyor. Ciddi anlamda çok kötü bir event. Düşebilir misin artık? Teşekkür ederim. Seni komple alacağız. Çok bir şey yok. Seni Bosna'ya vereceğiz. Ve paranı alacağız. Hala hiçbir şey yok. Tabii diplomatımızın gelmesi lazım. Evet, güzel. Arkadaşlar bunları korlamayı biraz bekleteceğim. Para kaybedeceğim. Ama şu admin teki bir an evvel almam gerekiyor ki level 7 olup toplarla birlikte Memlü'ye saldırabilelim. O yüzden orası önemli. Memlü'nün kaç gemisi var? 27. Güzel. Bizim gemi limitimiz ne? 42. Biz 3 tane de büyük gemi yapalım şurada. Şuraya bir gelsin. 3 tane büyük gemi yapalım. Bir tık hızlandıralım. Şunu threatenlarsak verecek mi? Vermiyor. Bu artık yani lütfen ya. Timur'la el aylığını bozsak mı ya? Ama savaşta olduğu için. Bozamıyoruz o zaman. Trust kasalım. İyice yani yok diyemesin bize. Neapolitan separatist o zaman şuraya gel. Sen de şuraya gel. Bu Neapolitan separatistleri bir an evvel bir halledelim. Verelim para. Bize 8K'lık force limit lazım olacağından dolayı şunları bir şöyle yapalım. Bakalım 3K'lık var şimdilik. Gerçi ay geçmedi. Ay geçince bir daha bakacağız. Şunları hemen şuraya alalım. Ay geçti. Hala 3K. Yani Merchant's Favorite tabii ki. Hemen şunları provoke'layalım. Güzel. Şuraya gel. Hemen. Evet, bu arada parayı harcadığım zaman şu geliyor aklıma. Ama hiç de öyle yakında alabilecekmişiz gibi de durmuyor arkadaşlar. Ne yapalım? Edirne'ye biraz manpower basalım. Zaten çokça şeyimiz var. Stollamış olalım en azından. Bunu milden çekmiyorum. Çünkü dediğim gibi açacağım ilk ay diye mil olacağı için çok lazım. Çok lazım bize mil power. Felaket lazım. Öyle böyle değil arkadaşlar. En lazım. Evet. Bu bölümü de burada noktalayalım. Diğer bölümü direkt olarak buradan başlatacağım sevgili arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.